Anadolu. Topraklarında binlerce yılın yankısı saklı. Her taşında bir hikaye, her esintisinde bir fısıltı. Bu topraklar, medeniyetlerin beşiği. Büyük imparatorlukların yükselip düştüğü, destansı savaşlara, aşkların ve ihanetlerin sahne olmuş bir coğrafya. Burada zaman bir nehir gibi akmış. İnsanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarına tanıklık etmiş bu topraklar. Şimdi bu nehrin akışını takip edeceğiz. Geçmişin tozlu sayfalarını aralayacak, unutulmuş medeniyetlerin izlerini süreceğiz. Hazır mısınız? Anadolu, sırlarını açığa çıkarmak için sizi bekliyor. Anadolu'nun kalbinde, güneşin kavurduğu topraklarda yükselen bir imparatorluk, Hititler. Güçleri demirden, azimleri çeliktendi. Bozkır'ın sert rüzgarlarıyla yoğrulmuş bu savaşçı halk, Anadolu'nun ilk büyük imparatorluğunu kuracaktı. Hattuşaş, imparatorluğun kalbi, gücünün simgesi. Taş duvarlarının ardında, ihtişamlı saraylar, tapınaklar ve gizemli ritüeller saklıydı. Hitit kralları, buradan Anadolu'nun ve hatta Mezopotamya'nın kaderini ellerinde tutuyordu. Ama Hititlerin gücü sadece kılıçlarından gelmiyordu. Onlar, diplomasi ve ticaretin de ustasıydılar. Mısır firavunlarıyla eşit şartlarda anlaşmalar imzaladılar. Kültürlerini ve inançlarını Anadolu'nun dört bir yanına yaydılar. Bugün, Hattuşaş'ın görkemli kalıntıları, bize Hititlerin gücünü ve ihtişamını fısıldıyor. Toprak, demir ve ateşin dansıyla yazılan bir tarihin tanığı. Hititler, Anadolu'nun kalbinde, tarihin akışını değiştiren bir güç olarak sonsuza dek yaşayacaklar. Van Gölü, Anadolu'nun turkuaz renkli incisi, dağların heybeti, bu topraklara mistik bir hava katıyor. Bu topraklarda, gölden ilham alan Urartular doğdu. Zorlu coğrafya, mühendislik harikaları yarattı. Su kanalları inşa ettiler, kurak topraklara hayat verdiler. Kale şehirleri, gökyüzüne meydan okurcasına yükseliyordu. Gerçek güçlerini yaratıcılıklarından aldılar. Metal işlemeciliğinde ustalaştılar. Bronz heykeller ve kabartmalar, sanatsal dehayı gösteriyor. Van Kalesi, Urartuların gücünün simgesi. Gölün üzerinde yükselen bu yapı, Urartuların zekasının kanıtı. Anadolu'nun batısında, güneşin Ege'nin mavi sularına karıştığı topraklarda, farklı bir medeniyet yeşerdi Frigler. Onlar sanatçı ruhlu bir halktı. Dokundukları her taşa, işledikleri her metale estetik bir güzellik katıyorlardı. Efsanelere konu olan Kral Midas, dokunduğu her şeyi altına çevirme lanetiyle, tarihin tozlu sayfalarında yerini aldı. Ancak Midas'ın gerçek mirası, Friglerin sanata olan tutkusunda gizli. Gordion, Friglerin ihtişamlı başkenti. Bugün bile büyüleyici kalıntıları, bize o dönemin ihtişamını fısıldıyor. Taş oymalar, heykeller ve meşhur Gordion düğümü, Friglerin sanatsal becerisinin ve gizemli inançlarının birer yansıması. Frigler, Anadolu'ya sadece sanatlarını değil, aynı zamanda müziklerini ve efsanelerini de miras bıraktılar. Onların lirik ezgileri, Anadolu'nun ruhunda hala yankılanıyor. Chapter 4, Lidyalılar, paranın doğuşu. Ege'nin bereketli toprakları, tarih boyunca ticaretin merkezi olmuştur. Lidyalılar, ticaretin gücünü ilk fark edenlerdendi. Onlar, dünyayı değiştirecek bir icat yaptılar, para. Sardis şehri, Lidya İmparatorluğu'nun kalbinde yer alıyordu. Burada altın ve gümüş işlenirdi. Lidyalılar, ticareti kolaylaştırmak için standart metal paralar buldular. Bu küçük metal parçaları bir devrimin ilk adımlarıydı. Artık ticaret için ağır malları taşımaya gerek kalmayacaktı. Lidyalıların icadı, ekonomik ilişkileri hızlandırdı. Sardis kalıntıları arasında, Lidyalıların mirasını anlıyoruz. Onlar parayı icat etmekle kalmadılar, ticaretin önemini de gösterdiler. Chapter 5, İyonlar, bilgeliğin ve güzelliğin arayışı. Ege'nin masmavi suları, sadece ticarete değil, aynı zamanda felsefeye, sanata ve bilime de ilham vermiştir. İşte bu kıyılarda, özgür düşüncenin ve yaratıcılığın beşiği olan bir medeniyet doğdu, İyonlar. Onlar, dogmatik inançlardan uzak, sorgulayan ve araştıran bir halktı. Gökyüzüne bakıp yıldızların sırrını çözmeye çalıştılar. Doğayı inceleyip evrenin işleyişini anlamaya çalıştılar. Düşüncelerini özgürce ifade etmekten çekinmediler. Thales, Anaximandros, Heraklitos. Bu isimler,
felsefenin ve bilimin temellerini atan İyon düşünürlerinden sadece birkaçı. Onların soruları bugün bile bizi düşünmeye ve sorgulamaya devam ediyor. İyonlar, sadece düşünceleriyle değil, aynı zamanda sanatlarıyla da tarihe damga vurdular. Heykelleri, tapınakları ve seramikleri, estetik anlayışlarının ve teknik ustalıklarının birer kanıtı. Chapter 6. Persler İmparatorluğun yükselişi ve düşüşü. Doğudan yükselen bir güneş gibi, Pers İmparatorluğu Anadolu ufkunu kapladı. Büyük Kiros'un liderliğinde birleşen Persler, tarihin en büyük ve en koskocaman imparatorluklarından birini kuracaklardı. Persler, fetihlerinde acımasız olabilirlerdi. Ancak aynı zamanda hoşgörülü ve adil yöneticiler olarak da tanınıyorlardı. Farklı kültürlere ve inançlara saygı gösterdiler. Ticaretin ve ekonominin gelişmesi için önemli çalışmalar yaptılar. Kralların kralı Darius, imparatorluğu etkili bir şekilde yönetmek için bir posta sistemi ve bir yol ağı kurdu. Bu yollar, ticaretin yanı sıra fikirlerin ve kültürlerin de hızla yayılmasını sağladı. Ancak her büyük imparatorluk gibi Pers İmparatorluğu da zamanla zayıfladı. İç çatışmalar ve dış saldırılar sonucunda çöktü. Ancak Perslerin mirası, Anadolu'da ve ötesinde hissedilmeye devam etti. Chapter 7. Roma İmparatorluğu, kanunlar ve lejyonların gölgesinde. Batıdan gelen demir toynakların sesi, Anadolu'da yeni bir çağın habercisiydi, Roma çağı. Disiplinli lejyonlarıyla ve hukuk sistemiyle Roma İmparatorluğu, Anadolu'yu da kapsayan geniş bir coğrafyaya hükmetti. Roma barışı ve düzeni, Anadolu'da refah ve istikrar döneminin başlamasını sağladı. Ticaret canlandı, şehirler büyüdü ve yeni yapılar inşa edildi. Antik kentler, Roma mimarisinin etkileyici örnekleriyle donatıldı. Efes, Perge, Aspendos. Bu Roma şehirleri, imparatorluğun gücünün ve ihtişamının simgesiydi. Tiyatrolar, hamamlar, su kemerleri ve tapınaklar, Roma mühendisliğinin ve sanatının zirveye çıktığı yapıtlardı. Roma İmparatorluğu, Anadolu'da derin izler bıraktı. Hukuk sistemi, dili ve kültürü, yüzyıllar boyunca Anadolu toplumunu etkilemeye devam etti. Chapter 8. Bizans İmparatorluğu, inancın ve kültürün beşiği. Roma İmparatorluğu'nun küllerinden doğan Bizans İmparatorluğu, Hristiyan dünyasının merkezi ve antik çağ mirasının koruyucusu oldu. Başkent Konstantinopolis, Doğu ve Batı arasında bir köprü görevi gördü. Bu dönemde Anadolu, dini ve kültürel bir canlanmaya sahne oldu. Sayısız kilise ve manastır inşa edildi. Bizans mozaikleri ve ikonları, Hristiyan sanatının en güzel örnekleri arasında yerini aldı. Ayasofya, mimari bir başyapıt, inancın ve gücün simgesi. Kubbesi gökyüzüne uzanan bu muhteşem yapı, Bizans İmparatorluğu'nun gücünü ve ihtişamını yüzyıllar boyunca yansıttı. Bizans İmparatorluğu, Anadolu'nun kültürel ve dini yapısını derinden etkiledi. Bu etki, bugün bile Anadolu'nun birçok yerinde hissedilmektedir. Outro, Anadolu tarihin sonsuz yankısı. Ve böylece yolculuğumuzun sonuna geldik. Anadolu'nun tozlu yollarında, tarihin derin izlerini takip ettik. Her biri kendi öyküsünü anlatan medeniyetlerin kalıntıları arasında dolaştık. Bu topraklar, sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış ve her biri tarihin akışını değiştirmiştir. Hititlerin demir yumruğu, Urartuların su kanalları, Friglerin sanat aşkı, Lidyalıların ticaret zekası, İyonların özgür düşüncesi, Perslerin imparatorluk rüyası, Romalıların düzeni ve Bizans'ın mistik atmosferi. Hepsi bu topraklarda iz bıraktı. Anadolu'nun zengin tarihini keşfetmeye devam edin. Çünkü bu toprakların her köşesi, geçmişin sırlarını ve insanlığın ortak mirasını barındırıyor.